Herkese merhabalar, dünyanın en yüksek ve en görkemli dağı olan Everest hakkındaki bu videomuza hoş geldiniz. Bu videoda Everest'in farklı açılardan ve perspektiflerden nefes kesici manzaralarını göreceksiniz. Ayrıca Everest'e tırmanmanın tarihi, kültürü ve zorlukları hakkında bazı büyüleyici gerçekler ve hikayeler öğreneceksiniz. Everest'in neden sadece bir doğa harikası değil, aynı zamanda insan azmi ve başarısının da bir sembolü olduğunu keşfedeceksiniz. Everest'e tırmanmak kolay ya da güvenli bir iş değildir. Fiziksel uygunluk, zihinsel güç, teknik beceri ve şans gerektirir. Dağcılar, zirveye giden yolda aşırı hava koşulları, düşük oksijen, yüksek irtifa, sarp arazi, düşen kayalar, buzullar, yarıklar, çığlar ve yorgunluk gibi birçok tehlikeyle yüzleşmek zorundadır. Dağcılar ayrıca aşırı kalabalık, atık yönetimi, kültürel duyarlılık ve ölülere saygı gibi etik, çevresel konularla da ilgilenmek zorundadır. Bu zorluklara ve risklere rağmen birçok insan çeşitli nedenlerle Everest'e tırmanmaya devam etmektedir. Bazıları kişisel bir hedefi ya da ömür boyu sürecek bir hayali gerçekleştirmek istiyor. Bazıları sevdiği birini ya da bir davayı onurlandırmak istiyor. Bazıları doğanın güzelliğini ve heyecanını yaşamak istiyor. Bazıları kendilerine meydan okumak ve sınırlarını zorlamak istiyor. Bazıları ise tarih yazmak veya rekor kırmak istiyor. Motivasyonları ne olursa olsun, hepsi Everest'e karşı ortak bir tutkuyu ve hayranlığı paylaşıyor. Onlar, dünyanın tepesinde durmanın nasıl bir şey olduğunu görmek istiyorlar. Bu inanılmaz yolculukta onlara katılmaya hazır mısınız? O halde arkanıza yaslanın, rahatlayın ve Everest hakkındaki bu videonun keyfini çıkarın. Bunun gibi daha fazla içerik için beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Everest Dağı, Himalayalar sıradağlarında, Nepal ve Çin sınırında yer alan bir zirvedir. Yüksekliği 8849 metredir ve bu da onu, dünya üzerindeki en yüksek nokta yapar. Birçok insan Everest'in zirvesine ulaşmayı hayal eder, ancak bu kolay ya da güvenli bir görev değildir. 1922'den bu yana, 310'dan fazla insan, Everest'e tırmanmaya çalışırken hayatını kaybetti ve çok daha fazlası da yaralandı ya da hastalandı. Peki, Everest'i bu kadar korkutucu yapan nedir? Bu soruyu kendinize sorup hiç düşündünüz mü? Dağa tırmanmanın riskine ve zorluğuna katkıda bulunan pek çok faktör vardır, örneğin hava durumu faktörü. Everest'te hava tahmin edilemez ve aşırıdır. Sıcaklıklar -60 santigrat altına düşebilir, rüzgarlar saatte 320 kilometrenin üzerine çıkabilir ve fırtınalar günlerce sürebilir. Bu koşullar, dağcılar için donma, hipotermi, çığ ve görüş sorunlarına neden olabilir. Yükseklik faktörü. Ne kadar yükseğe çıkarsanız, havada o kadar az oksijen vardır. Bu da vücudunuzun nefes almak ve normal şekilde çalışmak için daha fazla çalışması gerektiği anlamına gelir. Everest'in zirvesinde deniz seviyesinde bulunan oksijenin yalnızca yaklaşık 1/3 bulunmaktadır. Bu durum baş ağrısı, mide bulantısı, baş dönmesi, yorgunluk ve kafa karışıklığı gibi semptomlara neden olan irtifa hastalığına yol açabilir. Hızlı bir şekilde tedavi edilmezse, irtifa hastalığı, akciğer ödemi, akciğerlerde sıvı birikmesi veya beyin ödemi, beynin şişmesi gibi ölümcül olabilen daha ciddi durumlara ilerleyebilir. Arazi faktörü. Everest'in zirvesine giden yol dik, kayalık, buzlu ve açıktadır. Dağcılar halatlar, merdivenler, kramponlar ve buz baltaları kullanarak yarıkları, buz şelalelerini, buzulları ve kar alanlarını geçmek zorundadır. Ayrıca kendilerini yaralayabilecek veya öldürebilecek düşen kayalar, buz ve karla da uğraşmak zorundadırlar. En tehlikeli bölümlerden biri, her an çökebilecek, sürekli hareket eden bir buz kütlesi olan Khumbu Buz Şelalesidir. Zaman faktörü. Everest'e tırmanmak çok zaman ve hazırlık gerektirir. Çoğu dağcı, zirveye çıkmadan önce irtifaya alışmak ve dinlenmek için ana kampta ya da alt kamplarda birkaç hafta geçirir.
Ayrıca son hamlelerini yapmak için uygun bir hava penceresi beklemek zorundadırlar. Ancak iyi bir planlamayla bile dağcılar zirveye ulaşmak ve güvenli bir şekilde geri dönmek için sınırlı bir süreyle karşı karşıyadır. Yolculukları için yeterli oksijen, yiyecek, su ve ekipman taşımaları gerekir, ancak bu onları yavaşlatacak veya yoracak kadar fazla olmamalıdır. Ayrıca oksijen seviyesinin vücudun herhangi bir efor veya stresten kurtulamayacağı kadar düşük olduğu 8000 metrenin üzerindeki alan olan ölüm bölgesinde çok fazla zaman geçirmekten kaçınmaları gerekir. Bu faktörler Everest'e tırmanmayı fiziksel uygunluk, zihinsel güç, teknik beceri ve şans gerektiren çok zorlu ve tehlikeli bir çaba haline getirmektedir. Birçok dağcı Everest'te yaşamı tehdit eden durumlarla karşılaşmış ve bazıları hayatta kalamamıştır. İşte Everest'te yaşanmış, korkutucu birkaç trajik hikayeden bazıları. 1924 yılında Coach Mallory ve Andrew Irwin, Everest'in zirvesine ilk ulaşmaya çalışan İngiliz keşif ekibinin bir parçasıydı. En son 8 Haziran'da zirvenin altındaki son sırtın yakınlarında canlı olarak görüldüler. Kamplarına hiç dönmediler ve akıbetleri bugüne kadar gizemini korudu. Ölmeden önce zirveye ulaştılar mı? Yoksa inerken ya da çıkarken mi öldüler? Cesetleri 1999 yılında Mallory'ninki ve 2019 yılına dek Irwin'inki olmak üzere bulunamadı. Ancak bu soruları yanıtlayacak kesin bir kanıtta bulunamadı. 1996 yılında tırmanış sezonunun en yoğun olduğu 10 ve 11 Mayıs tarihlerinde Everest'i vuran kar fırtınası sırasında 8 dağcı öldü. Bunların arasında farklı ülkelerden müşterilerle 2 ticari keşif gezisine liderlik eden deneyimli rehberler Rob Hall ve Scott Fisher da vardı. Dağcılar aşırı kalabalık ve zayıf iletişim nedeniyle zirve yakınlarında trafik sıkışıklığına yakalandılar. Fırtınanın içine inmeye çalışırken oksijenleri, enerjileri ve zamanları tükendi. Bazıları dağ yamaçlarında soğuğa maruz kalma ya da yorgunluğa yenik düştü, diğerleri uçurumlardan ya da yarıklardan düştü, biri öldüğünü düşünen takım arkadaşları tarafından geride bırakıldı, bir diğeri, diğer dağcılar tarafından kurtarıldıktan sonra çadırında öldü. Yaşadıkları çile, hayatta kalan 2 kişi tarafından belgelenmiştir. Conquering to Thin Air adlı kitabında ve Anatoly Bukrev The Climb adlı kitabında. 2006 yılında David Sharp, Everest'in zirvesine şişelenmiş oksijen kullanmadan ulaşmaya çalışan solo bir dağcıydı. Zirveye 15 Mayıs'ta ulaştı, ancak inemeyecek kadar zayıf ve bitkin düştü. Zirvenin yakınındaki küçük bir mağaraya sığındı ve burada iniş ya da çıkış yolunda olan diğer birkaç dağcı tarafından fark edildi. Bazıları ona oksijen, su vererek ya da cesaretlendirerek yardım etmeye çalıştı, ancak hiçbiri onunla kalmadı ya da onu aşağıya indirmeye çalışmadı. Hepsi tırmanışlarına devam ederek Sharp'ı soğukta tek başına ölüme terk ettiler. Cesedi daha sonra bir kurtarma ekibi tarafından çıkarıldı. 2012 yılında Shreya Klorfin, hayatı boyunca kurduğu Everest'te tırmanma hayalini gerçekleştiren Kanadalı bir kadındı. Zirveye 19 Mayıs'ta ulaştı, ancak iniş yolunda zorluklarla karşılaştı. Oksijeni tükendi, susuz kaldı ve yönünü şaşırdı. Shreya rehberi ve başka bir dağcı tarafından yardım edildiği Güney Kol yakınlarında yere yığıldı. Onu hayata döndürmeye ve aşağı taşımaya çalıştılar ama artık çok geçti. Rehberinin kollarında öldü ve daha sonra rehberi onun hakkında şöyle demişti: "O çok cesur bir kadındı, hayatta bir şeyler yapmak için tutkusu vardı." Bunlar, Everest Dağı'nın ne kadar korkutucu olabileceğini gösteren pek çok hikayeden sadece birkaçı. Everest'te tırmanmak bir oyun ya da ödül değildir, saygı ve sorumluluk gerektiren ciddi ve riskli bir maceradır. Everest'te tırmanmayı tercih edenler, karşılaşacakları tehlikelerin ve zorlukların farkında olmalı ve bunlarla başa çıkmaya hazırlıklı olmalıdır. Ayrıca Everest'in sadece bir dağ değil, aynı zamanda orada yaşayan ve çalışan yerel halk için de kutsal bir yer olduğunu unutmamalıdırlar. Everest'in kültürüne, çevresine ve insanlarına saygı göstermeli ve hiçbir şeyi hafife almamalıdırlar.
Everest Dağı hakkındaki bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım bu muhteşem dağ hakkında yeni ve ilginç bir şeyler öğrenmişsinizdir. Bu video hoşunuza gittiyse lütfen beğenin ve bunun gibi daha fazla içerik için kanalıma abone olun. Herhangi bir sorunuz veya yorumunuz varsa lütfen aşağıya bırakın. Sizlerle karşılıklı iletişim kurup görüşleriniz doğrultusunda videolar yapmayı çok isterim. Bir dahaki sefere görüşmek üzere. Hoşça kalın.